Gölgenizle yüzleşmezseniz o sizi yönetir ve siz buna kader dersiniz. İçeride neyi görmezden geliyorsun? Beynimiz bir bilgisayar gibi. Biz de onun yazılımcısıyız. Kendimi kurban gibi hissetmekten yaratıcı olmaya bu sayede geçtim. Dostlar, bu 4 isim benim için sadece birer yazar veya düşünür değil. Karanlıkta yolumu bulmamı sağlayan birer deniz feneri oldular. Selam dostlar. Bugün karşınıza sadece bir şeyler anlatmak için değil, hayatımı kökten değiştiren bir zihin takımıyla tanıştırmak için çıktım. Bir düşünün, masanın bir ucunda psikolojinin babalarından Carl Jung, bir diğer yanında beyin mucizelerini anlatan Joe Dispenza, bir diğer yanda başarının formülünü çözen Bob Proctor ve tüm bunların ötesinde 1000 yıl öncesinden bize ışık tutan bilge Farabi oturuyor. Canlar, ben bu 4 ismin kitapları, videoları ve öğretileri arasında kaybolduğumda aslında kendimi buldum. Bugün size bu 4 üstadın hayatımı nasıl bir yapboz gibi birleştirdiğini ve sizin hayatınıza nasıl dokunabileceklerini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız Carl Jung. Jung'dan öğrendiğim en sert ama özgürleştirici şey şuydu: gölgenizle yüzleşmezseniz o sizi yönetir ve siz buna kader dersiniz. Hepimizin içinde kabul etmek istemediği, öfkelendiği, kıskandığı veya korktuğu bir yanı var. Ben bu yanlarımı halının altına süpürmeyi bıraktığımda o karanlık tarafların aslında benim en büyük potansiyelim olduğunu fark ettim. Eğer hayatınızda sürekli aynı terslikler başınıza geliyorsa, Jung bize diyor ki, içeride neyi görmezden geliyorsun? Jung bana dürüst olmayı öğretti. Peki, içimdeki gölgeyi buldum. Ama onu nasıl değiştirecektim? Nasıl ehlileştirecektim? İşte burada sahneye Joe Dispenza çıkıyor. Joe bana şunu kanıtladı: vücudunuz, zihninizin geçmişte yaşadığı duyguların bir kölesi haline gelmiş olabilir. Dispenza'yı dinlediğimde şunu anladım: eğer her sabah aynı stresle uyanıyorsam, aslında geleceği değil, geçmişi yaşıyordum demekti. Meditasyonla beynimdeki nöronları yeniden ateşlemeyi ve yeni bir benlik, yeni bir kimlik inşa etmeyi ondan öğrendim. Beynimiz bir bilgisayar gibi. Biz de onun yazılımcısıyız. Kendimi kurban gibi hissetmekten yaratıcı olmaya bu sayede geçtim. Tamam, beynimi programlıyorum ama neden sonuçlar hemen değişmiyor? İşte o meşhur çöp adam grafiğiyle Bob Proctor devreye giriyor. Proctor bana paradigma kavramını öğretti. Yani biz ne kadar istersek isteyelim, bilinçaltımızdaki o eski programlar bizi durduruyor. Bob'un videolarını kulaklığımda yüzlerce kez dinlemişimdir. Frekansını değiştir, hayatın değişsin diyordu. Ondan öğrendiğim en büyük ders karar vermek. Bir şeyi gerçekten istediğinizde ona ulaşmanın yolunu bilmek zorunda değilsiniz. Sadece o yola girmeye karar vermelisiniz. O bana bolluk içinde düşünmenin bir bilim olduğunu da gösterdi. Evet canlar, bütün bunların ötesinden son olarak tüm bu kişisel gelişim yolculuğumda çok daha yüce bir yerden bakan ve bu konuyu bağlayan Muallimi Sani, yani Farabi. Neden Farabi? Çünkü Jung, Dispenza ve Proctor bize birey olmayı anlatırken Farabi bizlere erdemli bir toplumun parçası olmayı anlatıyor. Farabi der ki, en yüksek amaç mutluluktur ve mutluluğa ancak erdemli bir şehirde ulaşılır. Ben bu öğretiden şunu anladım: kendi gelişimim sadece benim için değil, çevrem ve toplum için de olmalıydı. Eğer ben daha iyi bir insan olursam, erdemli şehri, yani etrafımda kurmaya başlardım. Farabi bana bilgeliğin nezaketle, aklın ise ahlakla birleşmesi gerektiğini öğretti. Dostlar, bu 4 isim benim için
sadece birer yazar veya düşünür değil. Karanlıkta yolumu bulmamı sağlayan birer deniz feneri oldular. Biri bana ruhumu, biri beynimi, biri vizyonumu, diğeri ise erdemimi verdi. Siz de bugün kendinize şu soruyu sorun. Bugün gölgemle mi savaşıyorum yoksa yeni bir benlik mi inşa ediyorum? Bu kanalda bu 4 üstadın öğretilerini hayatın içinden pratik uygulamalarla konuşmaya devam edeceğiz. Eğer bu yolculukta benimle birlikte yürümeyi isterseniz kanala abone olun ve yorumlarda sizin hayatınıza en çok hangi ismin dokunduğunu benimle paylaşın. Unutmayın, değişim bir kararla başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.